Nietzsche'nin 6 günü ve 7. gün, Tanrı'nın ölümü. Yazgımı biliyorum. Gün gelecek adım tüyler ürpertici bir şeyin hatırasını anımsatacak. Yeryüzünde eşi benzeri görülmemiş bir buhranın, bilincin en engin çatışmasının ve şimdiye kadar inanılmış, dayatılmış, kutsanmış ne varsa hükmünün giydirilişinin, insan değilim ben, dinamitim. 1. Bölüm. Nietzsche'nin 6 günü. 1849, 30 Temmuz, Pazartesi, Röken. İlk büyük kırılma. 1849 Temmuz'unun sonunda bir pazartesi günü Friedrich Wilhelm Nietzsche henüz 5 yaşındayken babasını yitirdi. Baba Karl Ludwig Nietzsche öldüğünde henüz 16 yaşındaydı. Belki de tuhaf bir tesadüf olarak 1813'ün 10 Ekim'inde Röken'de dünyaya gelen Karl Ludwig Nietzsche, Tanrısına sadık bir din görevlisi ve bulunduğu çevrede oldukça saygın bir kimseydi. 1843 senesinde henüz 17'sindeki Franziska Oller ile evlenmiş ve bu evlilikten Friedrich, Elizabeth, Ludwig Joseph dünyaya gelmiştir. Genç papaz için şimdilik her şey yolundaydı. İyi ve güzel bir eşe, Tanrısına hizmet edebileceği onurlu bir işe ve sağlıklı gürbüz çocuklara sahipti. Ne var ki Friedrich Nietzsche'nin 14 yaşında yazdığı otobiyografiye göre Karl Ludwig Nietzsche 1848 senesinin Eylül'ünde aniden rahatsızlandı. Daha sonra Friedrich'in kız kardeşi Elizabeth'in de dokunuşuyla bu ani rahatsızlığın talihsiz bir kaza düşme sonucu olduğuna dair ilave yapılacaktı. Birçok doktor Karl Ludwig'de baş gösteren rahatsızlığın ne olduğunu kestirmekte zorlandı. Ve fakat zamanın ünlü doktorlarından birisi olan ve o sıralarda Leipzig'te bulunan Oppolzer, Karl Ludwig için beyin yumuşaması tanısını koydu. Lakin genç papaz için bu tanı ve uygulanacak tedavi kâr etmedi. Giderek daha da kötüleşti. Önce görme yetisini kaybetti ve 1849 Temmuz'unda ise doğduğu yer Röken'de yaşama erkenden veda etti. Günler gözyaşları ve cenaze hazırlıklarıyla geçti. Aman Tanrım, babasız bir yetimdim artık. Sevgili annem ise bir dul. 2 Ağustos'ta sevgili babamı toprağa verdim. Tören öğleden sonra saat 1'de çanlar eşliğinde başladı. Ah, onun sıkıcı sesi asla kulağımdan çıkmayacak. Jesus meines Juersist'in kederli melodisini asla unutmayacağım. Friedrich Nietzsche, babasının ölümünü olgunlukla karşılayamayacak kadar küçüktü. Lakin yine de bu erken sayılabilecek ölümün onun için filozofik bir lütuf olduğunun da farkında sayılırdı. Nietzsche için ilk büyük kırılmaydı babasının ölümü ve bu kırılmanın böylese erken olması, ilk soruyu hesapsızca ve aşırıya kaçmaktan çekince duymadan sorması için onu yüreklendirdi. Tanrı kendisinin sadık bir hizmetçisi olan Karl Ludwig Nietzsche'yi böylesi bir cezaya, yani acılar içinde kıvranarak ölmeye neden layık görmüştü? O yanlış seçimler mi yapmaktaydı, yoksa düpedüz kötü müydü? Daha küçük yaşlarında Friedrich Nietzsche'nin aklını kemiren bu soru onun ileriki yaşlarında defalarca şekil değiştirdi. Ve lakin bu soruyu motive eden duygu hiçbir zaman değişmedi. Öfke. Öte taraftan küçük Friedrich'in yaşamı babasının ve küçük erkek kardeşi Ludwig Joseph'in ölümleriyle birlikte dramatik şekilde değişti. Babasının ölümünü izleyen sene Friedrich Nietzsche ve ailesi, yani annesi, kız kardeşi, büyük annesi ve 2 halası Nürnberg kentine taşındılar. Nietzsche'nin çocukluğu ilk gençliğine değin en küçüğü 4 ve en büyüğü 70 yaşlarında 5 kadınla birlikte geçti. Böylesi bir çocukluk Nietzsche'nin yaşam öyküsü ve felsefesi için belirleyici nitelikteydi. Ve onun yazgısı budur ki yaşamının çoğunu bağımsız bir filozof ve hür bir gezgin olarak geçirse de Nietzsche'nin son uysal 10 senesi ailesinde kalan son 2 kadının, annesi Franziska'nın ve kız kardeşi Elizabeth'in insafı ve gözetimi altında geçecekti. Röken'den Nürnberg'e taşınma hadisesi kadın egemen geçen bir çocukluğun yanında Nietzsche için başka bir şey daha ifade ediyordu. İlk yurdundan kopuş. Doğduğu ve 6 yaşına vardığı, yurt bellediği o yerden bilmediği bir yere göç etmek henüz 6 yaşındaki bir çocuk için belki de babasının ölümü kadar travmatikti. Ve aslında yurt ve baba birbiriyle özdeş şeylerdi.
Babasının ölümünü iyiden iyiye duyumsatan ve kanıksatan bu yurt değişikliği sanki yaşamı eşit olmayan iki parçaya böler gibi Friedrich Nietzsche'nin aklına her zaman meşgul edecek ve kopuş duygusunu daima diri tutacaktı. Velev ki henüz ilk gençliğinde ve soruları toparlamakta zorlanan bir filozof adayının anımsayacağı gibi, 50'li yaşlarda hasta ve ölmekte olan bir filozof da ilk yurdundan koptuğu o karanlık geceyi anımsayacaktı. Son günü ve orada kaldığımız son geceyi hala hatırlıyorum. Akşam son defa birkaç arkadaşımla oynadım. Karartma zili, sokağa çıkma yasağı caddelerde acı bir şekilde yankılandı. Donuk karanlık yeryüzüne yayıldı. Ay ve yıldızlar gökyüzünde parladı. Çok fazla uyuyamadım. 12.30'da avluya geri döndüm. Yüklenen birkaç araba vardı. Fenerin loş ışığı avluları aydınlatıyordu. Başka bir yerde yaşamanın neredeyse imkansız olduğunu düşünüyordum. Sevincin ve kederin, sevgili babamın mezarı ve sevginin ve dostluğun daima önce geldiği bu köyden ayrılmak ne kadar acı verici oldu. Şafak vakti sokaklar aydınlandığında yola koyulduk ve yollar bizi yeni bir evin beklediği Nürnberg'e götürdü. Hakikat, babanın ölümü. Babanın ölümü hakikati, Nietzsche'de de görüldüğü üzere etkileyici bir dinamiktir. Babasını henüz 1 yaşındayken 1. Dünya Harbi sırasında yitiren Albert Camus, babasını 2 yaşındayken yitiren Jean-Paul Sartre ve yine çok erken yaşlarda babalarını kaybeden Gottfried Leibniz ya da Bertrand Russell gibi önemli filozoflar Nietzsche ile birlikte mühim örneklerdir. Nietzsche'nin pek çok açıdan yazgıdaşı olan Alman şair filozof Friedrich Hölderlin de babasını küçük yaşlarında tıpkı Nietzsche gibi bir beyin hastalığı yordamıyla yitirmiştir. Üstelik babanın ölümü hadisesi yalnızca filozofik de değildir. Tarihin gördüğü en vahşi seri katillerden birisi olan yamyam Albert Hamilton Fish, babasını yine tıpkı Nietzsche gibi 5 yaşındayken yitirmiştir. 20. asrın en şöhretli diktatörü Adolf Hitler'in babasının ölümü de Adolf'un ilk gençliğine denk gelir. Buradan bakılınca Nietzsche'nin babasını kaybettiği günün 30 Temmuz 1849'un onun yaşam öyküsünde ve felsefesinde ne denli önemli ve asıl olduğu hemen anlaşılabilir. Bu ölümle birlikte Nietzsche, tarihin seyrini nasıl değiştireceğine artık karar vermek durumundadır. Bir seri katil olarak, bir diktatör olarak, bir şair olarak, bir hiç kimse olarak ya da belki hepsi, yani bir filozof olarak. Friedrich Nietzsche, yaşamının ilk 14 senesini kaleme aldığı otobiyografik metin Aus meinem Leben'ı 1858 yazının sonlarında yazdı. Bu otobiyografik metin, babası Karl Ludwig Nietzsche'nin ölümünden başlayarak Nürnberg yıllarına kadar Nietzsche'nin çocukluk hatıralarını her zaman canlı tutacak ve üstlendiği asıl göreve olabildiğince sadık kalarak tarihe not düşecekti. Ve aynı zamanda bu metin, yaşam öyküsündeki ilk kırılmayı tamamlayan Friedrich Nietzsche'nin yeni kırılmalara ve yeni serüvenlere doğru ilerleme arzusunun yetkin bir ifadesiydi. Aus meinem Leben'ın yazımından hemen birkaç ay sonra Nietzsche, Schulforte'ye kayıt yaptırarak yeni saygın serüvenine başlamış olacaktı. 1858, 6 Ekim, Çarşamba, Nürnberg, Forta, bir filolog doğuyor. Friedrich Nietzsche 14 yaşına geldiğinde Nürnberg yakınlarında bulunan uluslararası bir şöhreti ve prestije sahip, oldukça seçkin bir yatılı okulu olan ve geçmiş dönem mezunları arasında Alman idealizmin öncü filozoflarından John Gottfried Fichte'nin de bulunduğu Schulforte'ye kabul edildi. Nietzsche'nin aldığı bu kabul, onun akademik, sosyal ve düşünsel gelişimi için oldukça mühimdi ve poetik, müzikal ve dilsel yeteneklerini sergileyebilmesi için ona muazzam olanaklar yaratmıştı. Çocukluğunu ve ilk gençliğinin bir kısmını ailesindeki kadınların gözetimi altında geçiren Nietzsche için Schulforte'ye gidiş öncelikle bu gözetimin kalkması ve kısmi bir hürriyet anlamını taşıyordu. Lakin bunun yanı sıra ve çok daha mühim olarak Karl von Gerstroff ya da Paul Dysons gibi yaşıtlarıyla kurduğu arkadaşlıklar ve yaşıtı olmamasına rağmen engin ve aşırı şair Ernst Ortlieb ile
Ortlep'in gizemli ölümünden biraz önce kurmuş olduğu arkadaşlık, müziğe ve şiire ayırabileceği yeterli zaman, Frederick Hölderlin şiirleriyle tanışıklık ve onun üzerine eğildiği çalışmalar ya da Latince ve Yunanca başta olmak üzere birçok dili erkenden öğrenebilme, birçok önemli eseri ise orijinal dilinde okuyabilme şansı, Nietzsche'nin Schulforta'da geçirdiği 6 seneye olağanüstü kılıyordu. 1858 senesinin 6 Ekim'inde kayıt yaptırdığı Schulforta'da yaşamının geri kalanında kullanacağı birçok düşünsel marifet keşfeden Friedrich Nietzsche için bu marifetlerden en dikkat çekici olanı ve yaşamının geri kalanında en sık kullanacağı şey aşırıya kaçma eğilimiydi. Bilhassa okuldaki son senelerinde aşırıya kaçmayı bir alışkanlık haline getiren Nietzsche, bu gençlik deneyimlerini 10 yıllar sonra anımsadığında yaptıklarından pişman olmayacak ve hatta bazen bu yaptıklarını tekrara bile düşecekti. 1863 senesinin Nisan'ında okuldaki son senesinin ön gününde annesine yazdığı bir mektupta Friedrich Nietzsche aşırıya kaçtığı bir faaliyetten şöyle söz etti. Geçen pazar sarhoş oldum ve bundan başka bir mazeretim yok. Ama ne kadar dayanabilirdim bilmiyorum ve o öğleden sonra nasılsa bir nebze heyecanlanıverdim. Geri döndüğümde hocalardan biri Herkern ile o vaziyette karşılaştık. 1. şubeden 3. şubeye düşürüldüğümde ve 1 saatlik pazar yürüyüşüm iptal edildiğinde Sinod'dan önce salı günü beni aratmıştı. Bu konuda ne kadar kederli ve perişan hissediyorum. Tahmin edebilirsin ve özellikle de bu utanç verici mesele yüzünden sana hayatımda daha önce hiç olmadığı kadar keder vermiş olduğum için. Annesine mektup, Nisan 1863 ve bu pişmanlık dolu mektup şöyle imzalanmıştı. Çok üzüntülü oğlun Fritz. 6 Ekim 1858'de başlayan Schulforta macerasını 4 Eylül 1864'te tamamlayan Nietzsche, dil alanındaki tutku ve becerisini tartışılmaz hale getirmiş ve mezuniyetinden yaklaşık bir ay sonra 1864 Ekim'inde Bonn Üniversitesi'nde teoloji yani Tanrı bilimi ve filoloji yani dil bilimi alanlarında çalışmaya başlamıştı. Lakin teolojiye dair artık hevesli olmadığını ve dahası ise hakikatle kuracağı ilişkide teolojinin onu zayıflattığını, geriye düşürdüğünü kısa zamanda keşfedecek olan Nietzsche kendisine artık tümüyle klasik filolojiye adayacaktı. 1865 senesinde filoloji hocası Friedrich Wilhelm Ritschl ile birlikte çalışmalarını Leipzig kentinde sürdürecek olan Nietzsche, burada Arthur Schopenhauer üzerine oldukça titiz bir şekilde eğilme fırsatı yakalayacak ve bu sayede ise felsefi derinliğini pekiştirmiş olacaktı. Artık Friedrich Nietzsche için pekala genç bir filolog denilebilirdi ve işte bu genç filolog yalnızca birkaç sene sonra Basel Üniversitesi'nden oldukça ciddi ve onur verici bir profesörlük teklifi alacaktı. Öte taraftan Friedrich Nietzsche, filolojik başarısından ve akademik gelişmelerden azade olarak yaşamının bu döneminde bir başka maceraya ve ikinci büyük kırılmaya doğru hızla sürüklenmekteydi. Yeni bir Schulforta kazanımı olan Richard Wagner müziği, mezuniyetinden hemen birkaç sene sonra Nietzsche'nin hafızasında ete kemiğe bürünecek, fiziksel olarak karşısına dikilecekti. Genç filolog Nietzsche artık sabırsızlıkla dizginlenemez coşkusunun ebesi, pek şöhretli Alman bestesi Richard Wagner'le tanış olacağı ve yeni azgın çağına gireceği o günü bekliyordu. Yani 1868 senesinin 8 Kasım'ını. 1868, 8 Kasım Pazar, Leipzig, buluş ve vazgeçiş. Nietzscheyen Öförin'in artık vazgeçilmez şekilde Friedrich Nietzsche'nin yaşamına eklendiği gün, onun şöhretli Alman bestesi Richard Wagner'le Leipzig'te tanıştığı gündü. 8 Kasım 1868 Pazar ve yağmurlu bir gün. Bu tanışma henüz 24 yaşındaki Nietzsche için oldukça heyecan verici, onurlandırıcı ve hatta mucizeviydi. Ve o, bu tanışmanın yaşam öyküsünde nedenle büyük bir kırılma yaratacağını kestirir gibi Wagner'le buluşmazdan evvel kendisine eğildi, giysilerini özenle seçti ve biraz meditasyon yaptı ve artık nihayet buluşma anı gelip çatmıştı. Nietzsche, filolog arkadaşı Erwin Rechte'ye bugünün hemen ertesinde yazdığı mektupta Richard Wagner'le tanışma anını en ince ayrıntısına kadar şöyle aktaracaktı. Sonunda Frau Brockhaus'un oldukça konforlu konuk odasına girdik.
Richard, ben ve ailenin en yakın üyeleri dışında başka kimse yoktu. Wagner'e takdim edildim ve ona saygıdeğer birkaç kelime mırıldandım. Meşhur Münih performansları haricinde operalarının sahnelenme biçiminden acı acı yakınarak onun müziğine nasıl bu kadar aşina olduğuma varana kadar beni sıkı bir şekilde sorguladı. Ve "Şimdi beyler biraz tutkulu olalım, canlarım benim, birazcık daha tutku rica ederim" şeklinde arkadaşça orkestralarını coşturmaya çalışan şeflerle alay etti. Rahde'ye mektup, 9 Kasım 1868. Nietzsche, Richard Wagner'le yüz yüze tanışmazdan evvel onun müziğine tutkuyla bağlanmış ve tanışır tanışmaz ise neredeyse hemen yoz bir Wagnerci oluvermişti. Wagner müziğindeki coşku durumu genç Nietzsche'yi öylesine derinden etkilemişti ki Wagner'den ve onun müziğinden bahis açmak ve keyifle bu bahsi sürdürmek uzun zaman Nietzsche yazının vazgeçilmez faaliyetlerinden birisiydi. Lakin Nietzsche'nin 20'li yaşlarının ortasından 30'lu yaşlarının başlarına değin Richard Wagner'le sürdürdüğü bu ateşli ilişki aniden kesintiye uğradı. Nietzsche, Wagner'e artık ilgi çekici ve esin verici bulmak şöyle dursun, duraksatıcı ve hatta geriletici buluyordu. Ona karşı duyduğu o muazzam coşkudan eser kalmamıştı ve artık Nietzsche için yeni coşku kaynaklarının keşfedilmesi kaçınılmazdı. Ya da 1881, 27 Kasım, Pazar, Cenova. Yeniden buluş ve tutunma. Friedrich Nietzsche, aradığı yeni coşkuyu bedensel bağımsızlığını ilan ettiği ilk yıllarda, 1881 sonbaharında Cenova'da ve yine bir pazar günü tanıştığı Carmen'de buldu. Carmen'i keşfettiği 27 Kasım'ın ertesi günü Peter Geste, asıl ismi Henrik Köselis'ti, lakin Nietzsche ona Peter Gestakma adını koymuştu. Yazdığı mektupta Nietzsche yeni coşkusundan şöyle bahsetti. "Yaşasın arkadaş, iyi olan bir şeyle daha tanıştım. George Bizet'in bir operası, Carmen, kulağa Merriman'in bir hikayesi gibi geliyor. Ustaca, güçlü, her yönüyle sersemletici, güldürücü opera için gerçek bir Fransız yeteneği, kesinlikle Wagner tarafından lekelenmemiş, diğer taraftan Hector Berlioz'un esaslı bir öğrencisi." Nietzsche'nin Carmen'in yaratıcısı Fransız besteci George Bizet ile tanışık olması artık mümkün değildi. Zira Bizet seneler önce Carmen'in ilk kez sahneleşinden hemen birkaç ay sonra yaşama erkenden veda etmişti. Ve yaşama veda ettiğinde hemen hemen Frederick'in babası Karl Ludwig ile aynı yaşlardaydı. Yine Peter Geste yazdığı bir mektupta Nietzsche, George Bizet'in ölümünü öğrenmesiyle ilgili şunları yazdı. "Bizet'in öldüğünü duymak benim için büyük bir darbe oldu. Carmen'i ikinci kez dinledim ve bir kez daha Merriman'in 1. sınıf bir hikayesiymiş izlenimini edindim. Ne kadar tutkulu ve büyüleyici bir ruh. Lakin bir Bizet mucizesi olan Carmen, Nietzsche'nin çılgınlığa ilerleyen yaşamının ve son sağlıklı yıllarının yeni vazgeçilmezi haline geldi. Bu yeni tanışıklıkla yüreği taşkınlaşan ve yeryüzünde yeni topraklar keşfetmişçesine mest olan Nietzsche, eski dostu Richard Wagner'in duygusal tahakkümünü iyiden iyiye kırmış ve onunla hesaplaşmayı ise birkaç sene sonraya bırakmıştı. Ne var ki Wagner bu hesaplaşma sırasında hayatta olmayacaktı. Wagner ve Bizet arasında Nietzsche. Richard Wagner, Frederick'in babası Karl Ludwig ile aynı yaştaydı ve üstelik fiziksel olarak da onu hayli andırıyordu. Uzun çökük bir yüz ve belirgin karakteristik bir burun. Wagner ile tanıştığında henüz 24 yaşında, Tanrı'ya büsbütün yüz çevirmiş, kendisini artık bir Schopenhauer'cı olarak tanımlayan ve akademik hevesinin doruğunda bir genç olan Nietzsche için Wagner'in öncelikle bir baba figürü ve ona olan eğiliminin ise bir baba arayışı olduğu düşünülebilir ki bu yolunda bir düşüncedir. Lakin tüm bu tesadüflere karşın onların ilişkileri bu yönde gelişmez. Richard Wagner, Nietzsche için tutkunun, coşkunun, arzunun ve geleceğe dair istencinin yüksek bir ifadesidir. Bu döneminde çocukluğuna dair hatıralarına pek az dönüş yapar Nietzsche. Çünkü artık o daha genç, daha diri olmanın ve geleceğin büyük fikirlerini inşa etmenin peşine düşmüştür. Ve Richard Wagner'le ilişkisini de bu yönde kurmuş, pekiştirmiştir. Nietzsche'nin eski dostu Richard Wagner, 1883 senesinin 13 Şubat'ında 70 yaşındayken yaşama veda eder. Aynı sene Nietzsche belki de onlarca kez George Bizet'in Carmen'in performanslarına gitmiştir. Richard Wagner'in ölüm haberini aldığında ise Peter Geste şu yürekten satırları yazacaktır. Ve sonunda Wagner öldü. Bu haber bana neler anımsatmıyor ki?
Bu ilişkinin tamamı ve Wagner'le olan kopuk ilişkimiz, genel olarak insanlarla olan ilişkimizdeki dürüstlüğümün haşin bir imtihanı gibiydi. Ve son zamanlarda bu konuda yazdığın gibi o miskinliği eyleme geçirmeyi başardım. Ve Siegfried'in ikinci kısmının yazıldığı zamanları düşündüğümde, dünyada miskinlikten daha kasvetli ne olabilir? O zamanlar birbirimizi sevdik ve birbirimiz için her şeyi diledik. Bu gerçekten kötü niyet arınmış çok derin bir aşktı. Gel gelelim Nietzsche, George Bizet'in Carmen ile 37'sinde tanışır ve bu tanışıklık onun için yeni bir başlangıçtır. Çöküşe doğru hızla ilerleyen bir başlangıç ve aynı zamanda bu doğaya, sağlığa, neşeye, gençliğe ve erdeme dönüşür Nietzsche için. Richard Wagner'in Nietzsche'de söndürdüğü ışık Bizet ile göz kamaştırmaya başlar. Nietzsche'nin bağımsız, başıboş, savurgan yaşamına eşlik eden Bizet müziği aynı zamanda onun felsefi anlamda en doğurgan olduğu çağda işaret eder. Tüketerek ve tükenerek ilerler Friedrich Nietzsche. Her sene kendinden bir parça bırakıyor, kendisinden feda ediyor gibidir. Şen bilim, böyle buyurdu Zerdüşt, iyinin ve kötünün ötesinde, ahlakın soy kütüğü ve son fedakarlık ise akıldandır. Nietzsche aklını 1889 senesinde Torino'da bir atın boynunda bırakmıştır. Anlıyorum. 1869, 28 Mayıs Cuma, Basel. Nietzsche'yen tehlike yaklaşıyor. Korkusuz Basel'dayım, bir başıma. Tanrım merhamet et ve haykırıyorum. Homeros, Homeros. Friedrich Wilhelm Nietzsche, 1869 senesinin 28 Mayıs'ında filoloji kürsüsüne atandığı Basel Üniversitesi'nin açılışında Homeros ve klasik filoloji üzerine tarihi nitelikler barındıran bir söylevde bulundu. Ve dinleyicilerini mest eden bu tutku dolu konuşma onun 25. yaşına denk geliyordu. Nietzsche'nin yaşam öyküsünde ve felsefi macerasında yeni bir 10 yıllık dönemi açıyordu bu söylev. 1869 ve 1879 seneleri arası henüz çığırından çıkmamış bir öğreticiydi o. 20'li yaşlarının hemen başında teoloji ve filoloji arasında bir seçim yapması gerektiğinde ki teolojiyle alakadar olmak Nietzsche ailesi için her zaman büyük önem arz etmişti. Hiçbir zaman pişman olmayacağı şekilde filolojiye yönelen Nietzsche, felsefi alakasını cezbeden şeyi böylelikle keşfetmiş oldu. Dili ve dilsel olanı merkeze alan ve onu arkeolojik bir teste tabi tutan bu eğilim, genç akademisyeni bambaşka düşünsel maceralara sürükleyecekti. Ahlakın sorunsallaştırılması, insanın sorunsallaştırılması, aklın sorunsallaştırılması, kutsalın sorunsallaştırılması. 28 Mayıs'ta gerçekleştirdiği bu söylevle Nietzsche, işte bu tehlikeli fikirleri nedenle ateşli şekilde savunabileceğinin ve gerektiği zaman ne kadar etkileyici bir hatip olabileceğinin ilk işaretlerini vermişti. Nietzsche, Homeros ve klasik filoloji konuşmasını şöyle bitirdi. Bununla şunu belirtmek isterim ki, tekil ve bireysel olan ve nefret uyandırıcı bir şey olarak yok olabilen bütün filolojik dil bilimsel aktiviteler şeylerin felsefi bir bakış açısıyla kuşatılmalı ve kapsanmalıdır ve mühim homojen görünümler sürdürülmelidir. Şimdi bu sebeple filolojik öğretimi açıkça belirtmiş olmakla sizlerin arasında artık bir yabancı olmamayı umabilmem için bana bir sebep vereceğiniz yönünde sizlere güveniyorum. Bu sona yönelik sizinle birlikte çalışarak bu topluluktaki yüksek otoritelerin beni onurlandırışını değerli kılacak şekilde kendime inanabilmem için bana bir güvence verin. 20'li yaşlarının hemen başında çocukluğu ve ilk gençliği boyunca eğildiği, yönlendirildiği teolojiden duygusal olarak kopan Nietzsche, hocası Friedrich Wilhelm Ritschl'ın da tartışılmaz katkısıyla elde ettiği filoloji alanındaki tez başarısını 1869 senesinde gerçekleştirdiği bu ateşli konuşma ile taçlandırmıştı. Homeros ve klasik filoloji, dilin geçmişi ve geleceği arasında bir köprü görevi üstlendiği gibi, Nietzsche'nin de geçmişi ve geleceği arasında bir köprü görevi üstlenmiş gibiydi. Erken dönem soruları için kesin ve tatmin edici yanıtlar arayan ve bu yanıtları bulmak konusunda ivecen davranan genç Nietzsche ile çelişkiyi kanıksamış, yanıtları önemsemeyen ve savrulmalara açık olgun Nietzsche, bu konuşmada adeta bir araya gelmişlerdi. Ne kendinden emin bir cevap bulabilirdi bu konuşmada, ne de sözcükler kendilerini rastgele bir tümcenin içerisinde bulmuş denilebilirdi. Adeta yumuşak bir geçiş yapıyordu Nietzsche, geçmişi ve geleceği arasında.
Bu geçişe tanıklık edenler o an için neye tanıklık ettiklerinin pek farkında değillerdi elbette. Lakin yine de mest olmaktan kendilerini alamamışlardı. Gel gelelim bu konuşmanın vaat ettiği akademik sınırlar, yani kalıcı bir şekilde Profesör Nietzsche için sürdürülebilir sayılmazdı. Giderek bozulmakta olan sağlığı ve bir yere bağlı olmamaya ya da olduğu yerden fırlamaya duyduğu derin özlem, onun akademik yaşamına iyiden iyiye tesir etmeye başladığında, Nietzsche için kaçınılmaz olan şey, tümüyle bağımsız bir filozof olarak gezgin yaşamına adapte olmak ve Heraklitosçu biçimde söylersek, bir an evvel kendisini aramaya koyulmaktı. 1869 Mayıs'ındaki Homeros ve klasik filoloji konuşmasından yaklaşık 10 sene sonra Nietzsche'nin Basel Üniversitesi ile olan ilişkileri tümüyle koptu. Artık onun önünde yeni kentler, yeni yollar, yeni felsefi maceralar ve yeni kopuşlar, kırılmalar bulunmaktaydı. Basel kenti ise artık onun için sadece ve sadece bir uğraktı. Basel Üniversitesi'nden ayrılışını izleyen yıllar Nietzsche için yeniden keşif yıllarıydı. Söz gelimi George Bizet'in Carmen'ini ya da Rus yazar Fyodor Dostoyevski'yi bu senelerde keşfetmişti. Böylesi keşifler Nietzsche için her zaman büyüleyicilik arz etmişti. Lakin aynı zamanda bu yıllar onun son büyük kırılmasını yaşayacağı yıllardı. Ve işte bu son büyük kırılma 1882 ilkbaharında yeni bir tanışıklık yordamıyla gerçekleşti. Genç Rus şair Louis Salome Roma'da onu beklemekteydi. 1882, 25 Nisan, Salı, Roma, bağlanma ve reddedilme. 1879 senesinin ortalarında Basel Üniversitesi'ndeki görevinden ayrılıp bağımsız bir filozof olarak Avrupa'yı gezmeye başlayan Friedrich Nietzsche'nin yolu, 1882 Nisan'ında arkadaşı Paul Rienen'in de aracılığıyla Roma'da Louis Salome ile kesişti. Louis Salome henüz 21'inde ince görüsü, hürriyet tutkusu, entelektüel kıvraklığı ve zarifliğiyle hemen etkileyici. Nietzsche ise 38'ine varmış, geniş gövdesi, gür bıyıkları, aşırı fikirleriyle ve dil konusundaki yeteneğiyle hemen dikkat çekiciydi. Bu tanışma o zamanlar evliliğin kendisi için iyi bir seçenek olabileceğini düşünen Nietzsche'yi daha da iştahlandırmış ve iyiden iyiye yüreklendirmişti. İşte aklını başından alan kadın da buradaydı. Louis Salome. Gel gelelim Nietzsche tarafından yöneltilen bu ivecen evlilik teklifi genç kadın tarafından reddedildiğinde bu kesin reddediliş gezgin filozof için sarsıcı ve hatta yıkıcı olmuştu. 1882 senesinin sonunda Louis Salome ve Paul Rienen'le ile arası iyiden iyiye açılan Nietzsche için artık yeni ufuklar belirmekteydi. Söz gelimi, birkaç ay sonra Zerdüşt konuşmaya başlayacak ve Nietzsche çöküşe doğru hızla ilerlemeye devam edecekti. George Bizet'in Carmen'i ile henüz birkaç ay evvel tanışmış olan Nietzsche, 1882 baharında bu tanışıklığın yüreğine bağışladığı dizginlenemez coşkunun da apaçık bir mucizesi olarak Louis Salome'ye dair erken ve ivecen hayaller kurmuş olacaktı. Carmen yeni bir başlangıçtı onun için ve her yeni başlangıç başka yeni başlangıçlar içinde yüreklendirmekteydi insanı. Ne var ki Louis Salome tarafından reddedilmiş olmak belki de bir başka filozofik lütuftu Nietzsche için. Babasının ölümü, Richard Wagner olayı ve şimdi ise son büyük kırılma, Louis Salome'nin reddedişi. Artık gönül ferahlığıyla denilebilirdi ki Friedrich Nietzsche tam anlamıyla belirmişti yeryüzünde. Yıkılmaz bir gövde, tutkusundan ve coşkusundan alıkonulamayan bir zihin ve bir dizi tehlikeli fikirle birlikte. Paul Rienene de Nietzsche kadar açık yürekli olamasa da Salome'ye tutku besleyenler arasındaydı. Nietzsche ile bağlarını kopardıktan sonra Paul Rienene ve Louis Salome bir süre daha birlikte vakit geçirdiler. Evlenmeyi her zaman için geriletici bulan Salome, 1887 senesinde oldukça şaşkınlık verici bir şekilde Frederick Karl Andreas ile evlendi ve Frederick Karl'ın 1930'daki ölümüne kadar onunla evli kaldı. Bu evlilik sırasında ise henüz 20'li yaşlarının başındaki genç şair Rainer Maria Rilke ve psikanalizin kurucusu Sigmund Freud ile entelektüel beraberlikler yaşamıştı. Ve bu flörtleşmelerden Frederick Karl'ın da haberi vardı. Bütün bunlar olup biterken Friedrich Nietzsche ise bu evlilik için iyi dilekler göndermekle yetinecekti. Friedrich Nietzsche, Louis Salome ile yaşadığı hayal kırıklığını çabucak atlatıp kendisini bütünüyle Zerdüşt'ü konuşturmaya adadı.
Temmuz 1883'te arkadaşı Peter Guest'e mektubunda şöyle yazdı. Son mektubumdan bu yana daha iyiyim. Ruhum iyileşti ve ansızın böyle buyurdu Zerdüşt'ün ikinci kısmını tasarladım. Doğuş bu kavrayışı izledi. Bütün en büyük coşkunlukla çözümlendi. Nietzsche artık daha çok geziyor, daha yürüyor, daha çok yazıyor, konuşuyor ve konuşturuyordu. Bu sırada her şeye rağmen yeni insanlar tanımaktan ve yeni yazarlar, yeni müzikler, yeni eserler keşfetmekten ve her birini bir esin olarak kullanmaktan da geri durmuyordu. Son sağlıklı yıllarıydı bunlar ve Nietzsche bu yılları olabilecek en iyi şekilde değerlendirerek oldukça görkemli bir sona doğru ilerlemeye devam ediyordu. Yükünü almış bir geçmiş ve asil bir yalnızlıkla. 1884 kışında Rahti'ye yazdığı bir mektupta Nietzsche yalnızlığını şöyle itiraf ediyordu. Aynı şey, sevgili arkadaşım, sevdiğim bütün insanlara gelince de oldu. Her şey bitiyor, hepsi geçmişe ait oluyor, hepsi yalnızca bağışlayıcı bir göz yumma şimdi. Hala birbirimizi görüyoruz, sessiz kalmaktan kaçınabilmek için konuşuyoruz. Sessiz kalmaktan kaçınabilmek için hala birbirimize mektuplar yazıyoruz. Hakikat buna rağmen gözlerindeki tüm parıltılarla bana şunları söylüyor. Bunu yeterince iyi duyuyorum. Nietzsche, arkadaş, artık epeyce yalnızsın. İşte uğruna yaşadığım ve savaştığım şey bu. 1884'ü izleyen sene böyle buyurdu Zerdüşt'ün yazımı bitmiştir. Avrupa'daki birkaç durağın ardından Nietzsche, 1889 Ocağı'nda büyük zihinsel çöküşüne tanıklık edecek kente, Torino'ya 1888 baharında gelir. Artık tüm sahne, Torino'da kırbaçlanan bir at ve çarpışmaya hazır Friedrich Nietzsche'ye aittir. Anne, ne aptalım. 1889, 3 Ocak Perşembe, Torino, büyük zihinsel çöküş. Friedrich Wilhelm Nietzsche, 1880'lerin başında ilan ettiği bedensel bağımsızlığını 1889 yılının 3. gününde Torino'da büyük ölçüde yitirmişti. George Bizet'in Carmen'i mucizesiyle coşkun bir yüreği beslemekteydi bugünlerde Nietzsche. Lakin öte taraftan onun yorgun aklının bir işaret beklediği de açıktı fırlamak için şimdi olduğu yerden. Beklenen işaret, işte bu. Her günkü gibi bir perşembe gününde onun filozofik yaşamının vazgeçilmez eylemi, yani bir yürüyüş sırasında aniden beliriverdi. Nietzsche buyruklara ve sert ikazlara kulak asmayan inatçı bir atın, öfkeden deliye dönmüş sahibi tarafından acımasızca kırbaçlanmasına tanıklık etti. Bu utanç verici görüntüye ancak birkaç saniye tahammül edebilen Nietzsche, hızla faytonun yanına gitti. Geniş, güçlü gövdesi ve korkutucu gür bıyıkları sürücüyü korkutmak ve sindirmek için hemen kafi gelirdi. Lakin Nietzsche sürücüyle ilgilenmektense atın boynuna sarılmayı ve hıçkıra hıçkıra ağlamayı yeğledi. Ve çok geçmeden işte oracıkta bir kriz geçirerek yere yığılıverdi. Bu çöküş onun son 11 yılını uysal ve bağımlı halde geçirmesine yol açacaktı. 3 Ocak 1889, Nietzsche'nin yaşam öyküsündeki son büyük kırılmaydı. Bu kırılma ne birdenbire sayılabilirdi ne de tesadüf eseri. 1879 Mayıs'ında ilerleyen hastalığı nedeniyle Basel Üniversitesi'ndeki görevinden ayrılan Nietzsche, ki neredeyse 10 yıldır buradaydı, 1879'u izleyen 10 yılını bir gezgin ve bağımsız filozof olarak kent kent dolaşarak, otel ya da pansiyonlarda kalarak ve çoğunlukla yürüyüş yaparak, düşünerek ve yazarak geçirdi. Bu bağımsızlık yılları Nietzsche'nin doğurganlık çağını işaret ediyordu aynı zamanda. Neredeyse bütün kalıcı eserleri ve tehlikeli fikirleri bu gezgin çağın mucizeleriydi. Gezgin ve gölgesi, tan kızıllığı, şen bilim, böyle buyurdu Zerdüşt, ahlakın soykütüğü, deccal, putların alacakaranlığı, Tanrı'nın ölümü, nihilizm, bengi dönüş, üst insan ya da güç istenci. Lakin gel gelelim bu yüce ve kendini bile doğurmaya hazır doğurganlık, Nietzsche için muazzam zihinsel çöküşte çağırmakta mahirdi. Savrulmalar ve çatışmalar içindeki Nietzsche, 1889 senesinin 3 Ocağı'na Torino sokaklarına sürüklenir gibiydi adeta. Hem de bile ve isteye, algılaya ve arzulaya. Kentler, nehirler, yollar, köprüler, dostluklar, aşklar, reddedilişler, uzun yürüyüşler, otel odaları, ağır öğle yemekleri,
baş ağrıları, mide sancıları, ufak tefek krizler. Dostoyevski, Carmen, genç peygamber Zerdüşt ve elinde kırbacı ile Nietzsche'yi beklemekte olan nezaket yoksunu fayton sürücüsü. Ve nihayet işte o gün Nietzsche'nin saygın gövdesi ve sözlerine layık kulaklar arayan ağzı 11 yıllık derin bir sessizliğe gömüldü. Gel gelelim bu bedensel sessizlik devasa bir zihinsel gürültünün habercisi gibiydi. 1889 senesi sıradan ve öylesine bir zaman aralığı değildi üstelik. Nietzsche'nin 3 Ocak'ta vuku bulan büyük zihinsel çöküşü sanki bir şeyleri çağırır ve hatta bir şeyleri sahneye davet eder gibiydi. Söz gelimi 20. asır insanlık krizine. 1889 senesinin Nisan ayında hem de birkaç gün arayla ve sırasıyla güldürü ustası Charlie Chaplin, faşizm eri Adolf Hitler ve dil dehası Ludwig Wittgenstein dünyaya geldi. Ve Eylül ayının 28'inde ise belki biraz gecikmiş bir fırlatılma ile Martin Heidegger ise yeryüzüne teşrif etti. 20. asır için yalın bir okuma ve anlama girişimi olabilir bu. Charlie Chaplin güldürüsü, Adolf Hitler faşizmi, Ludwig Wittgenstein ve Martin Heidegger düşünü. Yoksa diyor insan, 20. asır Nietzsche'nin çökmekte olan zihninin son muhteşem kurgusu muydu? Büyük zihinsel çöküşten sonra Friedrich Nietzsche, ocağın 3., 4. ve 5. günlerinde birkaç samimi arkadaşına Dionysos ya da Çarmıh'taki imzasıyla kısa mektuplar yazdı. Cosima Wagner, Erwin Rahte, Franz Overbeck, Meta von Salis-Marschallins ve Jakob Burckhardt da bu kısa mektupların muhataplarındandı. 3 Ocak günü kaleme alınan kısa mektuplardan bazıları şunlardı. Von Salis hanımefendi, dünya aydınlandı. Zira Tanrı yeryüzünde. Gökler nasıl da memnun görmüyor musunuz? Kendi imparatorluğumdan toprak ele geçirdim henüz. Papa'yı hapse tıkacağım ve Wilhelm'in, Bismarck'ın ve Stocker'in cinayet işlemesine izin vereceğim. Sevdiceğim Prenses Ariadne'ye. Benim insan olduğum fikri bir önyargı. Lakin daha evvel sık sık insan cisminde yaşadım ve en alçağından en yükseğine insanın yaşayabileceği her şeyi tanırım. Hintli Buda cisminde bulundum. Yunan Dionysos cisminde bulundum. İskender ve Sezar benim enkarnasyonlarımdı. Tıpkı Shakespeare'in şairi Lord Bacon gibi. En sonra da Voltaire ve Napolyon'dum. Belki Richard Wagner hatta. Bu kez fakat muzaffer Dionysos olarak geldim. Yeryüzünü bir şenlik gününe çevirecek olan Dionysos olarak. Çok fazla zamanım yok. Gökyüzü memnuniyet içinde ben orada olduğum için. Aynı zamanda çarmıha gerilmişim. Friedrich Nietzsche'nin zihinsel durumunun nedenle ağırlaştığı bu kısa mektuplarda iyiden iyiye açıktı ve arkadaşı Jakob Burckhardt bunun hemen farkına vardı. Önce Basel'a götürülen ve 18 Ocak'ta Jena'daki bir psikiyatri kliniğine kaldırılan Nietzsche'nin durumunun artık tedavi edilemeyecek ölçüde ağır olduğu anlaşılacaktı. 1890 senesinde Nietzsche ilk gençliğini geçirdiği Nürnberg'da annesi Franziska Oehler'in gözetiminde uysal bir kimse olarak yaşamaya başladı. Bu şefkatli gözetim Franziska Oehler'in 1897 Nisan'ındaki ölümüne dek sürecekti. Ve Franziska'nın ölümüyle son 3 yılını kız kardeşi Elizabeth Förster'in gözetiminde geçirecek olan Nietzsche, 1900 Ağustos'unda zatürreye yakalanıp yaşama veda edecekti. Kutsal olsun adın tüm gelecek kuşaklar için. 2. bölüm 7. gün Tanrı'nın ölümü. Ve Tanrı öldü. Tanrı öldü. Tanrı dirilmeyecek ve onu biz öldürdük. Kendimizi nasıl avutabiliriz? Bütün katillerin katiliyiz. Yeryüzünde egemen olmuş en kutsal, en ulu şeyin kanı bıçaklarımızda. Bu kanı bizden kim temizleyecek? Hangi suyla kendimizi temizleyebilirdik? Friedrich Nietzsche felsefesinin en şöhretli ifadesi Tanrı öldü. 1881 kışı ve 1882 yazı arasında yazımı tamamlanan ve 1882 güzünde yayınlanan Şen Bilim eserinde ilk defa dillendirildi ve zaman içerisinde bu rahatsız edici ve tehditkar ifade Nietzsche'yen düşünce için merkezi bir rol üstlendi. Dile gelen bu hakikat, Nietzsche'nin gerek yaşam öyküsünde ve gerekse felsefesinde sorunsallaştırılmış biçimde duran değerlerin yeni bir değerlendirilmeye tabi tutulması adına yapılmış son ciddi çağrıydı ve böylesi bir son çağrının bu denli yıkıcı ve spekülatif olması önemliydi.
Nitekim haklı biçimde Tanrı öldü 20. asırda Friedrich Nietzsche felsefesine düşülen yorumlarında merkezine alınmıştı. Gilles Deleuze ve Martin Heidegger başta olmak üzere 20. asrın önemli Nietzsche yorumcuları Tanrı öldü hakikatine daha özenle eğildiler. Lakin bu öylesi spekülatif bir çağrıydı ki hakikatin göndermesi üzerinde tam anlamıyla bir uzlaşı sağlamak neredeyse imkansızdı. Ve bununla birlikte Tanrı öldü hakikatinin dillendirilmesindeki motivasyonu kestirmek görece daha kolaydı. İşte bu nedenledir ki Nietzsche'nin yaşam öyküsü her zaman felsefesinin önüne yazılmıştı. Tanrı öldü hakikati, Nietzsche'nin yaşam öyküsündeki kırılmalarla motive olmuş bir kökten yıkım girişimiydi. Babanın ölümüyle başlayan, Richard Wagner olayıyla devam eden ve Louis Salome'nin reddedişiyle nihayet bulan bu kırılmalar zinciri ki altı çizili olmadan birçok kırılma daha sayılabilirdi, etik bir sorguyu ve bu etik sorgu ise radikal bir ahlaki reddiyeyi inşa etti. 1882 senesi sonrasında Nietzsche, Tanrı öldü hakikatini daha sık dillendirmeye ve bunun altını daha ısrarlı çizmeye başladı. Ve Zerdüşt'ün dilinden, Tanrı'nın ölümünden halen bir haber olanlara ise şaşa kaldı. Zerdüşt yalnızken her nasılsa şöyle seslendi kalbine. Mümkün olabilir mi böyle bir şey? Ormandaki bu yaşlı ermiş Tanrı'nın öldüğünü henüz duymamış olabilir mi? Zira Tanrı'nın ölümü, Batı metafiziği, Batı ahlakçılığı ve Batı değerciliği ile birike gelmiş ve Immanuel Kant felsefesi ve aydınlanma ile birlikte sorgulanamaz hale getirilmiş, bütün değerlerin tek dokunuşta yerli bir olması anlamına geliyordu. Ve böylesi bir değer yıkımından, yani aslında düpedüz bir faciadan bir haber olmak neredeyse imkansızdı. Gel gelelim Friedrich Nietzsche felsefesinin en kritik parçalarını da Tanrı öldü parantezine almış gibiydi. Hemen hemen birbirleriyle aynı dönemde 1881 ve sonrası ortaya çıkan bu dağınık hakikatler tuhaf şekilde Nietzsche'nin ölümünden sonra birbirlerini izleyen ve birbirlerini tamamlayan karakterlere büründüler. Ama bundan da ziyade bu kavramları birbirlerini birkaç farklı noktadan kesen rastgele çizgiler olarak düşünmekte özgürüz. Zira Nietzsche'nin sistematik kaygılar gütmediğini bugün pekala biliyoruz ve işte bahsi geçen bu hakikatler Zerdüşt'ün kalabalığa takdim ettiği üst insan bir kehanet olarak nihilizm ve birer kozmolojik ve etik saptama olarak bengi dönüş ve güç istenci. Büyük zihinsel çöküşten evvel Nietzsche'nin zihnine yapacağımız muhtemel bir yolculukta bize bütün arka sokakları bağışlıyor. Tanrı öldü ve yaşasın üst insan. Tanrı öldü hakikati, yaşam öyküsel kırılmaların trajik bir nihayeti olduğu kadar yeni düşünsel keşiflerin ve çok daha yürekli teşebbüslerin de başat nedeniydi. Friedrich Nietzsche, felsefesinin son savurgan çağında Tanrı'nın ölümünü ısrarlı biçimde duyurduktan sonra ortaya çıkan ve çıkmaya yeltenen ahlaki boşluğun çabucak farkına varınca yeni değerlerin taşıyıcısı olarak üst insanı, Übermensch'i kalabalığa takdim etti. Bütün tanrılar öldü ve üst insanın yaşamasını arzu ediyoruz şimdi. Üst insan, eski ve köhnemiş değerlerle kuşatılmış ve bu eski ve köhnemiş değerleri varoluşunun bir parçası olarak benimsemiş olan insanın aşılması gerektiği alt metninin kusursuz ve doğrudan bir ifadesiydi. Zerdüşt'ün hayvan ve üst insan arasında gerilmiş bir halat olarak bahsettiği insan artık üst insana doğru kendisini sürekli aşmakla ve sürekli yenmekle ödevliydi. Ve dikkat kesilmek gerekirse bu sağduyu içeren bir teklif değil, düpedüz bir ödevdi. Ve Zerdüşt sordu, temkinli olmaktan oldukça uzak şekilde, insanı aşmak için ne yaptınız? Tanrı'nın ölümü ve üst insanın kalabalığa takdimi bir başka açıdan ise şu önemi taşıyordu. Batı metafiziğinin, Batı ahlakçılığının ve Batı değerciliğinin vaat ettiği öte dünya ya da gövdeye aşkın armağanlar dünyası artık gözden düşmüş ve hatta pek çok açıdan boşunalaşmıştı. Zira üst insanın taşıyıcısı olduğu yeni değerler dünya ya da gövde ötesini değil, bilakis içinde yüzdüğümüz yeryüzünü ve taşımakla ödevli olduğumuz gövdeyi vaat etmekteydi. Şöyle buyurdu Zerdüşt bu kez. Üst insan yeryüzünün manası olacak. Yalvarırım size, kardeşlerim, yeryüzüne bağlı kalın ve size dünya ötesi umutlardan bahsedenlere inanmayın. Zehirleyicidir onlar, bunu bilseler de, bilmeseler de.
Bu yakarış ve çağrı ile yeryüzü pek şöhretli başka dünyalar için bir geçiş güzergahı olmaktan, yani böylesi kaba ve bu yüzden de taşınması güç bir yükten sıyrılıp kendinde bir amaç barındırdığı ve kendine yönelmiş olduğu eski, onurlu, sıhhatli günlerine nihayet dönebilmişti. Ve yine nihayet anlaşılmaktaydı ki üst insan ilerlemeci ve aydınlanmacı bir öneriyi değil, bilakis arkeolojik bir özveriyi dillendirmekteydi. Pekala, Tanrı'nın ölümüyle kendisini iyiden iyiye açığa vuran, ortaya döken üst insan, Nietzsche'nin iradesinin bütünüyle dışında ve bir dizi manipülasyonun ve bilinçli çarpıtmanın sonucu olarak 20. asrın en aşırı ideolojileri, örneğin Nazizm gibi, bozula saptırıla kullanıldığı zaman Nietzsche'nin önerisine Süpermen ya da üstün insan olarak okuma eğilimi yaygınlaşmıştı. Ve yazık ki bugün halen böylesi bir eğilim var. Ne var ki bunun iyi niyetten yoksun ve felsefi olmaktan oldukça uzak bir girişim olduğu da pek açıktı. Zira görüldüğü üzere Nietzsche'nin herhangi bir insanı herhangi bir insandan, ırkı, mezhebi, yurdu, deyişi ya da soyu marifetiyle üstün göstermek gibi doğrusu budalaca bir niyeti yoktu. Yine oldukça tuhaf ve ironik bir şekilde Friedrich Nietzsche felsefesinin hedef almış olduğu ve kendisine karşıt olarak konumlandırdığı Batı metafiziği, Batı ahlakçılığı ve Batı değerciliği. Nietzsche'nin söylemini aşkınlaştırmak ve bağlamından koparmak pahasına bu söylemi kendi politik manevrasını felsefi bir zemine oturtmak yordamıyla kolaylaştırmak için kullanmaktan çekinmemiş görünüyordu. Ve bu Nietzsche için oldukça kıymetli, lakin ona geç kalmış bir örnekti. Gel gelelim Nietzsche'nin Tanrı öldü hakikatini dillendirilişinin ve üst insanı kalabalığa takdim edişinin üzerinden bir asırdan fazla zaman geçti. Doğru, Tanrı öldü, lakin unutulması bir hayli zaman alacak. Tanrı öldü'nün nihilistik kritiği. Nihilizm bugün sıklıkla bir ideoloji ya da felsefi akım olarak anılıyor. Lakin gel gelelim bu kavram belki de 20. asırda ortaya çıkan başka türden felsefi akımlar için esin kaynağı olmakla birlikte Batı metafiziğinin, Batı ahlakçılığının ve Batı değerciliğinin tarihsel olarak geldiği son noktayı ifade ediyor. Yani tüm değerlerin ve tüm anlamların Batı kültür tarihinin zorunlu bir nihayeti olarak yitirilişini ve bununla birlikte nihilizm tarihin geldiği bu son noktanın, değerlerin ve anlamların yitirilişinin farkındalığını ve öngörüsünü de içeriyor. Friedrich Nietzsche, ölümünden bir sene sonra yayımlanacak olan onun başyapıtı olarak anılması gereken ve 1883 ile 1888 yılları arasında tuttuğu notların bir derlemesi olan Güç İstencinde can sıkıcı bir kehanette bulunuyor. Anlattığım önümüzdeki 2 asrın tarihidir. Gelecek olanı, başka türlü gelemeyecek olanı. Nihilizm yükselişini anlatıyorum. Nihilizm kapıya dayandı. Nietzsche'nin bu can sıkıcı kehaneti 20. yüzyılı ve şu an içinde bulunduğumuz 21. yüzyılı işaret ediyor. Bugün bu kehanetin yerine oturup oturmadığını ve Nietzsche'nin sorumluluğunu seve seve üstleneceği bu hakikatin gerçekten uçuk olup olmadığını analiz etme şansımız var. Söz gelimi, geçtiğimiz yüzyılda tıpkı Martin Heidegger gibi Nietzsche'nin akli dengesini yitirdiği senenin, yani 1889'un çocuğu olan Adolf Hitler ya da birçok açıdan Nietzsche'nin de yazgıdaşı, pek şöhretli seri katil ve namı diğer yamyam Albert Hamilton Fish oldukça kestirme örnekler gibi duruyor. Ya da belki bu kadar uzağa gitmeye bile gerek yoktur. Hangi dilde söylenirse söylensin, Tanrı öldü hakikati en başta fazla cüretkar gelebilir kulağa. Lakin nihilizm düşüncesi ve kehanetiyle Nietzsche bu hakikati tarihsel bir alana oturtuyor. Tanrı öldü. 1000 yıllardır süregelen bir metafiziğin, bir ahlakçılığın ve bir değerciliğin nihayete varmasının belki de en naif ve en yetkin ifadesi. Nihilizm ise Tanrı'nın ölümünü izleyen çağa dair göz ardı edilemeyecek bir öngörü. Nietzsche felsefesi tamamlanmayı sevmeyen, çatlaklarla ve boşluklarla kendisini var eden bir düşün faaliyeti olmasına rağmen Tanrı öldü'nün nihilistik kritiği Nietzsche takipçiler için bir ferahlama ve tamamlanmışlık hissi yaratıyor. Yaşam öyküsel kırılmaların zorunlu ama zorlama olmayan bir nihayeti olarak Tanrı öldü
Tanrı'nın ölümünü izleyen tarihsel bir yazgı olarak nihilizm ve yeni değerlerin taşıyıcısı olarak üst insan. Fark ediliyor ki birbirine omuz veren bütün bu hakikatler Nietzsche'nin son dönem felsefesinin ürünleri. Yani 1881 ve sonrası. Lakin halen tamam olmayan bir şeyler var gibi. Söz gelimi, oluşta varlık ya da eylemde insan. Bengi dönüş ve güç istenci. Friedrich Nietzsche düşüncesinin üzerinde yükseldiği diğer iki kavram ise bengi dönüş ve güç istenci ki yine bu iki kavram da Nietzsche'nin son dönem felsefesinin ürünleridir. Tıpkı Tanrı öldü hakikati gibi bengi dönüşte ilk kez Şambilim'de dillendirilerek böyle buyurdu Zerdüşt ile açıklığa kavuşur ve bu kavram Nietzsche'nin daha sonra Ecce Homo'da da 1888'de dile getireceği üzere Zerdüşt'ün öyküsünün etrafında döndüğü meseleyi işgal eder. Buna göre bengi dönüş bir oluş felsefesi açısından bakıldığında zamanın döngüselliği marifetiyle olayların sonsuz kere ve sonsuza değin tekerrür ettiğini ve bir etik mesele olarak bakıldığında ise nihilist karamsarlığın aşılarak yani edilgin nihilizmden sıyrılıp etkin nihilizme geçilerek yaşamın tümüyle evetlendiği bir bilinçlilik durumunu işaret eder. Bu bilinçlilik hali, üst insanın etik kurucusu olmakla birlikte varlık ve ölüm arasındaki ilişkiyi de yeniden kurmuş olur. Ve yaşamın bu diyalektik çıkmasında bir başka Nietzscheyen kehanet kapımızı çalar. Varoluşun ezeli kum saati tekrar ve tekrar alt üst olacak ve sen de onunla bir toz zerresi. Gel gelelim güç istenci ise Nietzsche'nin tuttuğu, sistematik olmayan, notlardan süzülen son değerli parçadır ve belki de bugün için en değerli olanıdır. Tıpkı bengi dönüş gibi bu kavramda bir yanıyla varlık felsefesine ya da kozmolojiye ve bir yanıyla ise etik ya da eylemsel alana gönderme yapmaktadır. Evrende var olan her şeyin varlıkta kalmaya devam edebilmek adına her türden devinim ve eyleminin güç istenci tarafından motive edildiği ve buna bağlı olarak da iyi olanın güç duygusunu ve gücün kendini yücelten her şey, kötü olanın ise zayıflıktan ileri gelen her şey olduğu düşüncesi, Nietzsche'nin son yıllarının en baskın düşüncesi gibidir. Burada niyetlenilen şey bir etik ile belirlemek değil ki Nietzsche hiçbir döneminde böylesi bir arayış içerisinde olmamıştı. Eylemi motive eden şeyin ne olduğunun saptanabilmesidir. Böylelikle Nietzsche her kimsenin kendi perspektifinin peşinden gitmesi gerektiğine dair ki bütün bunlar Nietzsche'nin perspektifinden görünendir, genel felsefi çerçevesine de perspektivizm sadık kalmış olur. Her ne kadar o herhangi bir çerçeveye sadık kalmak gibi iyi niyetler beslememiş olsa bile. 1900, 25 Ağustos, Cumartesi, Weimar ve rağmen Nietzsche öldü. Bu türden bir espri fazlaca kötü niyet taşıyor ve hiç değilse zaten kötü bir espri bu. Tanrı öldüye karşılık olarak Nietzsche öldü. Oysa ki Nietzsche'nin ölümü, Tanrı'nın ölümünün aksine bir yıkımı ya da bir değer yitimini değil, bir yeniden inşayı ya da bir yeniden doğuşu barındırıyordu. 20. asrın açıldığı sene, 1900'ün 25 Ağustos'u bir cumartesi günü ve öğlen sularında Friedrich Nietzsche aklı selimden uzak ve birçok hastalığın taşıyıcısı bir kimse olarak yaşama veda etti. Ölümüne neden olan hastalık zatürreydi, lakin onu ölüme sürükleyen asıl hastalık uzun zamandır muzdarip olduğu frengiydi. Ölmezden önceki son zamanlarını ailesinden kalan tek kişi kız kardeşi Elizabeth'in gözetiminde ve Weimar kentinde geçirmişti. Bütün yaşamsal yetilerini yitirmiş ve neredeyse ölümünü sabırsızlıkla bekliyordu. Gözlerinde yaşamın coşkusundan pek eser kalmamıştı. Lakin yine de bakışları bengi dönüşün farkında bir kimse olarak huzurlu ve kendinden emin gibiydi. Belki de en belirgin fiziksel özelliği, bıyıkları eskisinden çok daha gür ve çok daha dikkat çekiciydi. Friedrich Nietzsche'nin ölümü en başta erken bir ölüm gibi görünüyordu. Çünkü henüz 56'sındaydı ve tuhaftır ki Adolf Hitler de 56'sında ölmüştü. Lakin Nietzsche için bu geç kalmış bir vedaydı yeryüzüne. Zira o hemen bütün amaçlarını 10 sene önce tamamlamış, kendisini çoktan gerçekleştirmişti. Gel gelelim bir ihtiyar olarak anılmaktan da pek haz etmeyecek olsa gerekti. Yine de ironik biçimde nihilistik kehanetlerde bulunduğu çağa 20. yüzyıla bedenen de katılabilmişti böylelikle. Ve bu sayede onun huzurlu bir yürekle öldüğünü söylemek de elbet mümkündü. Ve nihayet
Nietzsche evinde. 1889 Ocağı'nda baş gösteren ve tam 11 sene süren rahatsız edici bir sessizliğin ardından nihayet kuşku götürmez bir sessizliğe bürünen Friedrich Nietzsche, doğduğu topraklarda Röntgen'de babası Karl Ludwig Nietzsche'nin yanı başına defnedildi. Yarım asır sonra tekrar yurduna ve babanın güvenli evine dönen Friedrich belki de halen 5 yaşında bir çocuk gibiydi. Gezilen onlarca kentin, tanışılan ve ilişkide bulunulan, tutkuyla bağlanılan, kavga edilen, yüz çevirilen, dokunan ve dokunulan onlarca insanın büyük savruluşların ve kırılmaların, reddedilişlerin ve kabullenişlerin, uzun yürüyüşlerin ve uzun düşünmelerin, kendini tekrar eden hastalıkların ve dayanılmaz baş ağrılarının ve mide sancılarının, tehlikeli fikirlerin ve büyük kehanetlerin, bu çocuksu ve belki safça nihayeti demek gerekir ki oldukça yürek ferahlatıcıydı. 3. Bölüm Nietzsche'den geriye kalan, yanıtsız bırakılmak üzerine. Friedrich Nietzsche ile ilk tanışıklığımdan beri, yani hemen hemen 10 senedir onda alakamı cezbeden şeyin ne olduğunu sürekli düşündüm. Ve hayır, bu şey kesinlikle onun felsefesi değildi. Bu çalışma sayesinde artık daha iyi kavruyorum ki onda alakamı cezbeden şeyi tam anlamıyla kestirememek, onunla kurduğum ilişkiyi her zaman için diri tutuyor ve daima içtenlikli ve tutkulu kılıyor. Diyelim ki bir zamanlar pek samimi olduğunuz bir dostunuz 10 yıllar sonra yeniden karşınıza dikildiğinde tıpkı o ilk zamanlardaki içtenlik ve tutku alelacele kendisini yeniden tesis ediyor. Buradaki asıl özlem duygunun yöneldiği o şeyin bulanıklığıdır. Nietzsche'nin bize bağışlamış olduğu bu olanak, yani onda neyin cezbedici olduğuna dair uzun süren yanıtsızlık ve hatta bunu izleyen şekilde kısır yanıtlar döngüsü. Zaman zaman iç karartıcı olsa bile çoğu zaman yüce bir yaratıcılık arz ediyor. Böylelikle Nietzsche bize bir yanıttan daha fazlasını vaat ediyor, yanıtsız kalacağını bile bile soru sorma cüretkarlığını. Ben de nihayet bunu böylece kavrayabildim ve sorularım artık olası yanıtlarla motive olmaktan kendilerini sıyırabildi. Duygudaş olmak üzerine. Bu çalışma yordamıyla açığa çıkan şeylerden birisi de ve bir de bu gözle okumakta fayda var, yaşayan herkesin olmasa dahi kaygı duyan herkesin bir şekilde Nietzsche ile duygudaşlık kurabileceği hakikatidir. Söz gelimi tıpkı benim gibi çok erken yaşta babanızı yitirmişsinizdir. Bir müzik, bir resim ya da bir yazın eseri yaşama dair coşkunuzun temeli olmuştur. Sıkı bir dostunuzla kavga etmiş ya da aşık olduğunuz birisi tarafından reddedilmişsinizdir. Yaşamınızın bir dönemini tümüyle başıboş geçirmiş ya da kentten kente savrulmuşsunuzdur. Bir hastalık yordamıyla sefil düşmüş ve düpedüz çökmüşsünüzdür. Muhtaç kalmanın mahcubiyetiyle seneleriniz geçmiş ve artık ölümü arzulamışsınızdır. Kimi öfkelenmiş, kimi nefret etmiş, kimi tekinsizleşmiş ve kimi uysallaşmışsınızdır. Belki hepsi değil ama bir defa olsun Nietzsche gibi hissettiğiniz mutlaka olmuştur. Nietzsche'nin alameti farikalarından birisi de işte budur. Tarihin üzerinde konuşan, her an uçuşmaya meyyal kaba bir zihin değil, yaşamınızın içinden konuşan, neredeyse bedensel alanınızı kısıtlayacak zarif bir gövdedir o. Bu yüzdendir ki onu okurken çocukluğumuza dair bir hatırayı yeniden dinliyormuşçasına tuhaf bir ürperti duyarız. Duygu var olmak üzerine. Nietzsche'ye dair keşfettiğimiz şey, kendimize dair keşfettiğimiz şeydir aynı zamanda. Çoğu filozof, duygularımızın her an değişebileceğini ve böylesi keskin bir değişimin yolunda olduğunu bize hissettirmekte pek mahir değildir. Sevinçten kedere, aklı selimden çılgınlığa, tutkudan soğukluğa ya da aşktan nefrete. Oysa ki Nietzsche, öğretici bir niyetle olmasa bile duygusal geçişlerin yaşamsal olduğunu bize göstermiştir. O tüm duygularını ola geldiği çıplaklığıyla sergilemekten imtina etmez ve böylece biz herhangi bir duygunun herhangi bir duygudan daha asıl olmadığını görürüz. Nefret de aşk kadar, çılgınlık da aklı selim kadar, soğukluk da tutku kadar ve keder de sevinç kadar. Düşün evrenimizin bir parçasıdır ve bunlar arasında incelik yoksunu bir hiyerarşi söz konusu değildir. Nietzsche metinlerinde sıklıkla tanık olduğumuz şey, onun bir anda coşkulanıp bir anda öfkelendiği, bir anda sağduyu ele alıp bir anda aklın sınırlarını yok ettiği, bir anda sevinip bir anda kederlendiği,
bir anda aşka gelip bir anda sönümlendiğidir. Yaşamımızı bir metin olarak düşündüğümüzde ise bizim metnimiz de bundan çok farklı değildir. Baş ağrısı üzerine. Senelerdir hemen her gün kendisini hissettiren şiddetli baş ağrılarım ve şu anda da ola geldiği gibi tıbbi olanın dışında bir gerekçe aramaya sevk etti beni. Friedrich Nietzsche'nin ilk gençliğinden sonraki tüm serüvenlerine süreklilik arz eden bir baş ağrısının eşlik ettiğini öğrenmek benim için yürek ferahlatıcı oldu. Bedensel olan ve zihinsel olan arasında sürekli bir cenkleşmenin insanı böylesi çekilmez bir durumla baş başa bırakabileceğini düşündüm böylece. Ve yine de bu tıbbi olanı tamamıyla reddeden bir düşünce değildi. Nietzsche'nin muzdarip olduğu bu şeyin nedeni bedenini teskin edecek kurmaca hakikatleri daha en başından reddetmiş olmasıydı. Eğer başınız için sağlık diliyorsanız bu kurmaca hakikatlerle zıtlaşmamanız gerekir. Diyelim ki bir defa dahi olsun zihniniz bunlarla ilgili bir kuşkuya kapıldı. Bunun önünü almanız artık pek mümkün değildir. Gece uyumazdan evvel sabah dineceğini umduğunuz baş ağrısı uyandığınız zaman daha da şiddetlenmiş olur. Ama yine de enseyi karartmamak gerekir. Bu dayanılmaz baş ağrısı günün en alakasız zamanında birdenbire diniverecektir. Ve şimdi bir şeyler yapmak için birkaç saatiniz vardır. Söz gelimi, güzel bir yürüyüş ve aklınıza gelen düşünceleri not etmek gibi. Aşırıya kaçmak üzerine. Nietzsche'nin gerek yaşam öyküsünden ve gerekse felsefesinden süzebileceğimiz bir başka şey ise aşırıya kaçmanın değeridir. Tarih boyunca ahlaki, dini ya da siyasi tüm otoriteler felsefi söylemin kendi söyleminin dışına çıkmasını kendi varlıklarına yönelmiş bir tehdit olarak algılamıştır. Söz gelimi 17. yüzyılda Baruch Spinoza, yüzyıllardır yerleşik olan doğaya aşkın skolastik tanrı anlayışının dışında doğaya içkin ve uzamlı bir tanrı tasavvur ettiği için doğa tanrı şeytanı olmakla suçlanmıştı. Friedrich Nietzsche de Spinoza'dan 2 asır sonra Tanrı'nın ölümünü ilan ederek felsefi söylemin nedenli tehditkar olabileceğini bir defa daha göstermiş oldu. Otoritenin söylemiyle çatışmayan ve alternatif bir söylem önermeyen hiçbir söylemin felsefi olamayacağı konusunda hafızamızın dinç kalmasını yine Nietzsche'ye borçluyuz. Ve yine bunun gibi düşmekten ve kalkmaktan, dibe vurmaktan ve yükselmekten, ağlamaktan ve kahkaha atmaktan, susmaktan ve çığlık atmaktan ya da sefil olmaktan ve var olmaktan imtina etmeyen, çekinmeyen, cüretkar bir yaşama pratiği. Nietzsche'nin bize en değerli bırakıtlarından birisidir. Varoluşu kavrayabilmek için evvela var olmaya cesaret etmek gerekir. Hakikatine teslim edilmiş gövde üzerine. Bir filozofu okurken ve onun düşünce evrenine kendimizi tümüyle teslim etmişken, bahsi geçen filozofun en azından bir zamanlar bir gövdeye sahip olduğu pek azımızın aklına gelir. Belki de şimdi fark edeceksiniz. Zira çoğu filozof bize böylesi bir merakı bahşetmek konusunda cömert olmaktan oldukça uzaktır. Söz gelimi Platon ya da Immanuel Kant gibi filozofun gövdesine ilişkin bir merakın değersiz olacağı gibi felsefi gerekçeleri olabilir ya da belki bazı diğer filozoflar okurun böylesi bir merak duyabileceğini akıllarına dahi getirmemişlerdir. Oysaki Nietzsche, düşünceleriyle olduğu kadar gövdesiyle de ortada bir filozoftur. Belki kısa dönem çağdaşı Otto Weininger, 1903'te ve henüz 23 yaşındayken Ludwig van Beethoven'un öldüğü odada göğsüne ateş ederek intihar etmiştir. Kendisine bu konuda eşlik edebilir. Burada bugün için değer arz eden şey ise şudur: gövde bir epifenomen ya da bir hakikat eşlikçisi değildir. Bu çalışma yordamıyla da anlaşılıyordur ki Nietzsche'ye dair alakamız yalnızca onun düşünceleriyle yetinmiş değildir. Aynı zamanda onun gövdesine de yönelmiştir. Yürümek üzerine. Her iyi filozof gibi Friedrich Nietzsche'nin de vazgeçilemez günlük alışkanlıklarından birisi yürüyüş yapmaktı. Bu yürüyüşler bazen kısa süreli ve biraz nefes alabilmek için, çoğunlukla günün ilk yürüyüşüydü bu. Bazense uzun süreli ve düşünebilmek ya da yazabilmek içindi. Nietzsche'nin yürüyüş yaptığı güzergahlardan çoğunlukla bir nehir geçerdi. Söz gelimi Ren Nehri. Bazense bir ormanın içinde ya da içine doğru bir yürüyüş yapardı Nietzsche. Nehir kenarlarının ya da ağaçlık alanların nefes var ve esin verici yerler olduğu konusunda sanırım kimsenin bir itirazı olmayacaktır. Buradan çıkan Nietzscheyen hakikat ise belki biraz tartışma götürebilir. Yürümek felsefi bir konsept midir? Nietzsche için şüphe götürmezdir bu.
Tıpkı Nietzsche'nin uzak çağdaşı Soren Kierkegaard için, Nietzscheyen zamanların şiir dehası Arthur Rimbaud için ya da Nietzscheyen saldırının açık hedefi Immanuel Kant için olduğu gibi. Ya da çok daha eski zamanlarda Antik Grek'te Aristoteles'in öncülüğündeki peripatetiklerde de görüleceği üzere, yürümek yalnızca bedensel değil, aynı zamanda zihinsel de bir eylemdir. Ve şüphe etmeyiniz ki elinizdeki Nietzsche metni bir yürüyüşün eseridir. Hastalığı avantaja çevirmek üzerine. Bugün pek çok kişi ya bir hastalıktan muzdarip ve ondan kurtulmaya çalışıyor ya da herhangi bir hastalığa yakalanmamak için sağlıklı yaşamaya özen gösteriyor. İlaç endüstrisinin bu denli palazlanması bugün hiç de şaşkınlık verici değil. Hakeza sağlıklı yaşam uzmanlarına, kalp doktorlarına, diyetisyenlere ya da nefes teknikerlerine canhıraş şekilde kulak kesiliyor olmamızda. Çünkü bütün bunlar bize hastalığa yakalanmamayı ya da hiç değilse yakalandığımız hastalıktan kurtulmayı vaat ediyor ki bu bizim için her şeyden daha az bir şey değil. Oysaki Nietzsche'de hastalık yine filozofik bir lütuf olarak karşımıza çıkıyor. Yaşım boyunca birçok hastalıktan muzdarip olan Nietzsche, Basel Üniversitesi'nden de hastalığı nedeniyle ayrılmak zorunda kalmıştı. Neredeyse bütün önemli eserleriyle birlikte coşkusunu, yaşama arzusunu, azgınlığını, erotizmini ya da saldırganlığını, hastalıklarının en ağır seyrettiği döneme 1880 ve sonrasına borçlu görünüyor. Burada ortaya çıkan hakikat ise şu: İnsan nasıl ki yaşamaktan korkmuyorsa ki korkmamalı, yaşamı algıladığı biçimden de korkmamalıdır. Ya da soru şu: sağlıklı olmak hiçbir şeyi değiştirmiyorsa onu neden tercih etmeliyiz? Çatışma etiği, en gür sesi çıkarabilmek üzerine. Friedrich Nietzsche'yi bir şeye karşı Nietzsche olarak okumak oldukça konforludur. Tanrı'ya karşı Nietzsche, Wagner'e karşı Nietzsche, Salome'ye karşı Nietzsche ve hatta çoğu zaman Nietzsche'ye karşı Nietzsche. Çünkü o, çatışmadan hiçbir zaman kaçınmamış ve tam aksine çatışmayı varlığı için bir ödev addetmişti. Uyum sağlamak ve uyum sağlayan sesler çıkarmak, örneğin bir yemini tekrar etmek ya da kalabalığın homurtusuna eşlik etmek ona göre değildi. Ve o, yeryüzünde çıkarılabilecek en gür sesin peşindeydi. Öyle ki 1889 Ocağı'nda Torino'da bir atın kırbaçlandığına tanıklık eden onlarca insan varken oradaki en gür ses Friedrich Nietzsche'ye aitti ki onun sesi 129 senedir halen yankılanmakta. Pekala, biz uyum çıkaran sesler çıkarmakta neden bu denli ısrarcıyız ve neden halen birbirimizi tekrar ediyor, birbirimizin sesi üzerine sesimizi kondurmaya çalışıyoruz? Uzlaşı tanımaz olmak bugün için fazla mı lüks acaba? Üstelik Nietzsche bize o gür sesin nasıl çıkarılacağını göstermişti. Ses biriktirilerek değil, harcanarak yükselir. Kendinize sakladığınız ses, kendinizi sakladığınız sestir. Coşkuya katılmak, erotik ve saldırgan olmak üzerine. İtiraf etmeliyim ki Friedrich Nietzsche'nin önce Alman besteci Richard Wagner'le ve daha sonra Fransız besteci Georges Bizet ile yakalamış olduğu o muazzam coşkuyu ilk başta bir erdemin abartısı ya da aşırı erdem olarak görüyordum. Lakin kendimi inandırdığım bu nezaketten uzak safsata kısa zaman sonra Georges Bizet'in Carmen ile tanışalı beri yerle bir oldu. Carmen tam manasıyla erotik ve saldırgan ve düpedüz tehditkar. Bu çalışma yordamıyla Nietzsche'nin coşku durumundaki değişimin daha erotik, daha saldırgan ve daha tehditkar izlenmesi de oldukça kolaylaşmış oldu. Ve hatta bu coşkuya katılmanın coğrafyalar üstü bir mesele olduğunu nihayet keşfedebildim. Nietzsche'nin bize bağışlamış olduğu hakikatlerden birisi de sanırım bu. Tarih duraksasa dahi coşku asla duraksamayacak. Bugün Carmen'in ilk kez sahnelişinin üzerinden tam 143 sene ve Friedrich Nietzsche'nin Carmen'i keşfedişinin üzerinden tam 137 sene geçti. Ve coşkuya katılmak için halen geç sayılmaz. Ve lakin şimdi sorulması gereken asıl soru şu: erotik ve saldırgan olmaya cüret edebilir misin? Kutsalsız, ahlaksız ve vatansız yaşamak üzerine. Nietzsche bizi bugün bir başka soruyla daha muhatap bırakıyor. Kutsalsız, ahlaksız ve vatansız yaşayabilir misiniz? Şüphesiz ki böylesi bir yaşam oldukça konforsuz görünüyor.
her kötü eyleminizin sorumluluğunu yükleyebileceğiniz bir kutsal, her şeyi arkasına gizlenebileceğiniz bir ahlak ve hiç değilse uğruna ölerek en kestirme yoldan varlığınızı onurlandırabileceğiniz bir vatan. İnsan daha ne ister ki? Öyleyse soruyu bir kez daha şöyle sormak gerekiyor. Size konfor vaat eden bu şeylerden vazgeçmeyi ya da sürüden kopmayı ve tek başınıza kalmayı göze alabilir misiniz? Ve bu soru kendisine bir yanıt aramıyor. Bu soru şimdilik sadece dillendirilmek üzere burada duruyor. Gel gelelim Nietzsche kendisi için böylesi konforsuz bir yaşamı seçmekte asla tereddüt etmemişti. Bir kutsaldan, bir ahlaktan ve bir vatandan eş zamanlı olarak vazgeçmek kolay olmasa gerekti. Lakin genç Nietzsche için vazgeçilemeyecek tek şey yaşamın kendisiydi. Orada olmak ve sürüklenmek üzerine. Friedrich Nietzsche felsefesindeki bir başka maharet, hangi çağdan olursa olsun okuru ya da gözlemcisine orada olmaya davet etmesidir. Pekala, orada olmak aslında ne demektir? Nietzsche, yaşamının hatırı sayılır bir kısmını, yine bilhassa 1880 ve sonrasını bir gezgin olarak geçirmiş ve böylesi dönemlerde deyim yerindeyse ülkeden ülkeye, kentten kente sürüklenmişti. Farkı anlamak için Immanuel Kant'ın doğduğu kent olan Königsberg'in dışına yaşamı boyunca hiç çıkmadığını da, belki birkaç defasında çıkmıştı, anımsamakta fayda var. Buradaki adanmışlık, bedenin oradalığını tesis etmeye ve neredeyse orada olmaya yöneliktir. Nietzsche sürüklenmeyi bir varoluş tarzı ve ontolojik bir alamet olarak benimser. Bugün Nietzsche'nin yaşadığı çağa göre çok daha fazla ulaşım imkanına sahibiz. Diyelim ki otomobiller, uçaklar, gemiler ya da halen yaygın olarak kullanılan trenler. Lakin bu imkanları değerlendirebilecek ne fazla zamana ne de artan enerjiye sahibiz. Orada olabilmek için ya fazla ihtiyar sayılırız ya da fazla genç. Oysaki iyi bir Nietzsche okuru yaşamının önemli bir kısmını sürüklenmeye adamalıdır. Çünkü sürüklenmeden var olmak, yani durgun suda yüzmek, pek çok anlamı kaçırmak demektir. Örneğin çarparak ilerlemenin ya da kaybolmaya yüz tutmanın anlamını. Tehlikeli bir yaşam üzerine. Friedrich Nietzsche, şehirlerinizi Vezüv Dağı'nın eteklerine inşa edin diye öğütlerken, dolu, verimli ve anlamlı bir yaşamın tehlikeyle iç içe yaşamakla mümkün olduğuna vurgu yapmaktadır. Gerçekten de Nietzsche, öğütlediği türden bir yaşam sürmüş ve görüldüğü üzere de tehlikeli olanı, tehlikesiz olana her zaman yeğ tutmuştur. Nietzsche'nin yaşamından ve felsefesinden çıkarmamız gereken öncelikli derslerden birisi de, tehlikenin yaşamın kendisiyle olan bağından ötürü benimsenmesi gerektiğidir. Vezüv Dağı'ndan uzak, kaçınmayla örülü, ıraksı bir yaşam, yanmanın anlamına olan uzaklığı nedeniyle de değersiz ve boştur. Tehlikeli olana meylimiz, yaşama olan meylimizin en değerli ve vazgeçilmez parçasıdır. Yaşamın hazzına ermenin sırrı, öncelikle onun tehlikesine ermektir. Nietzsche tehlikeli olanın peşinde, aslında gerçek bir yaşamın izinde sürmektedir. Gerçek yaşam bazen Torino'da bir sokakta, bazen Alplerde bir evde, bazense bir nehrin kıyısındadır. Evlilik üzerine. Friedrich Nietzsche her ne kadar yalnızlığına aşık ve son derece haksız bir yakıştırmayla kadın düşmanı bir filozof olarak bellense de, yaşamının önemli bir kısmını ve bilhassa 30'lu yaşlarını sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir evliliğin kendisini iyileştirebileceği düşüncesiyle geçirdi. Louis Salome'ye alelacele ettiği evlilik teklifi ve bu teklifteki yersiz ısrarcı tavrı bu düşüncenin en belirgin işaretleriydi. Lakin yazgısı el vermedi ki Nietzsche hiç evlenmeden yaşama veda etmiş filozoflar listesindeki son derece saygın yerini aldı. Şüphe yok ki o, kantçı bir tavırdan uzak kalarak evlilikten ilkece kaçınmamıştı ve bu yalnızca pratik bir neticeydi. Gel gelelim evli bir Nietzsche bize bambaşka felsefi anahtarlar sunabilirdi. Söz gelimi, baba Nietzsche'nin söyleyecekleri bugün yalnızca hayallerimizi cezbetmekle yetiniyor. Ya da bir eşin, ki o asla edilgin değil, Nietzsche'yi daha bilge mi yoksa daha sığ mı kılacağı konusunda meraklanmıyor değiliz. Ama bu mevzu Nietzsche'den esin alınacak bir mevzu olmanın çok ötesinde. Evlenin ya da evlenmeyin, bu sizin Nietzsche'liğinizden götürmez. Aklını kaçırmak üzerine. Felsefe, yaygın kanaate göre bir kaçık etkinliği ya da dağ açığı bir deliliktir. Lakin gel gelelim felsefe tarihinde gerçekten kaçık olarak işaret edebileceğimiz pek az filozof vardır.
İşte Nietzsche o pek azlarından birisidir ve bu konuda ona ancak yazgı dışı filozof şair Friedrich Hölderlin eşlik edebilir. Nietzsche için akıldan kaçkınlık, onun felsefi konumu kadar bedensel konumunu da işaret eder. Aydınlanma felsefesi ve özellikle Immanuel Kant ile birlikte iyiden iyiye kutsallaştırılmış, tanrısallaştırılmış olan akıl, Nietzsche felsefesinde yerini kutsanmamış ve evrensellik arz etmeyen bir istence bırakır. Bununla beraber zaten Nietzsche, aklı başında bir gövdeye de sahip sayılmaz. Son 40 yılını bir kaçık olarak geçiren Hölderlin'in genç Nietzsche'yi etkilemesi de tesadüf eseri değildir. Hölderlin'de Nietzsche'yi etkileyen şey işte bu kaçıklık halidir. Gel gelelim Nietzsche'den ve Hölderlin'den bir asırdan fazla zaman sonra bugün halen aklımızı nasıl kaçıracağımızı öğrenebilmiş değiliz. Oysa ki dışımızdaki dünya bunun için artık çok daha müsait. Sadece onu otoritenin algılamamızı istediği şekliyle değil, olduğu gibi algılamaya cüret etmemiz gerekir ki Nietzsche'nin ve Hölderlin'in yaptığı da bundan farklı bir şey değildir. Algılamaya, yalnızca algılamaya cüret etmek. Tarihi kaydetmek üzerine. Friedrich Nietzsche henüz 14 yaşında kaleme aldığı ve ilk 14 yıllık yaşamını anlattığı otobiyografik metin Hayatımdan da başlayarak annesi, kız kardeşi ve arkadaşlarına gönderdiği mektuplar ve hemen her yürüyüşü sırasında duraksayarak tuttuğu notlar yordamıyla yaşamında olup biten her şeyi kayıt altına alarak bugün ona ulaşmamıza olanak veren birçok metin bıraktı bize. Ve bu metinleri ne kadar büyük bir bölümünü okursanız okuyun, okumadığınız bir şeyler halen vardır. Üretkenlikten zorunlu olarak uzak olduğu son 10-11 yılı üzülerek dışarıda bırakacak olursak, Nietzsche'nin 46 senelik yaşamından bize kalmış onlarca kitap, yüzlerce mektup ve binlerce sayfa not, ona dair alakamızı asla geri çevirmeyecek denli lütufkar tarihsel materyallerdir. Ve hakikat şudur ki yaşayacak ne kadar çok şey var ise yazacak da o kadar çok şey vardır. Nietzsche'nin yazma konusundaki cömertliği denilebilir ki onun yaşama konusundaki cömertliğinin bize bir armağanıdır. Kutsal yalnızlık üzerine. 56 senelik yaşamı boyunca Karl von Gerstroff, Erwin Rahte, Peter Guest ya da Franz Overbeck gibi kalıcı dostluklar edinmiş olsa da ve annesiyle kız kardeşi hayatının sonuna kadar zihinsel ya da fiziksel olarak onun yanında ve ona destek olmuşlarsa da Friedrich Nietzsche pratik biçimde kusursuz bir yalnız kimse olarak işaret edilebilir. Tıpkı Franz Kafka gibi. Zira yalnızlık bir durum değil, apaçık bir yönelmedir. Öyle ki gerçekten yalnız bir kimse kendisini yalnızlığın içinde bulmaz, yalnızlığı tercih eder ve bile isteye ona yönelir. Dahası ise onu arzular, elde etmeye çalışır. Tıpkı Nietzsche'nin yaptığı gibi. Bizim çağımızda içinde bulunan olumsuz bir durummuşçasına atıf yapılan ve hatta her günkü melankoli ataklarımıza konu olan yalnızlık, Nietzsche'de ve Nietzscheyen olanda kutsal bir yolculuğa ya da bağımsızlık hissinden doğan vazgeçilmez bir şenliğe işaret eder. Böylesi bir şenlik izlenmeye değerdir. Bir başına, güçlü ve her zaman orada. Yenilgiyi kabullenebilmek üzerine. Friedrich Nietzsche, 1889 ocağındaki büyük zihinsel çöküşle beraber iyiden iyiye bakıma muhtaç duruma düşmüştü. Nitekim son 10 yılı annesi Franziska Oehler ki kendisi de epey yaşlı ve hasta durumdaydı ve 1897 senesinde Fritz'in ölümünden 3 sene evvel yaşama veda etmişti ve kız kardeşi Elizabeth'in gözetimi ve himayesi altında geçti. Lakin böylesi dramatik bir son, nereden bakılırsa bakılsın Nietzsche'yi küçük duruma düşürecek ya da onu mahcup edecek değildi. Zira o böylesi büyük ve şaşalı bir yenilgiyi hazmedebilecek erdemlerin tümüne haiz ve yaşamının her anında böylesi şaşalı bir yenilgi için hazırlıklı gibiydi. Gel gelelim buradaki öneri ise hazmedilebilmiş, şaşalı bir yenilginin hazmı zor ve tarihsel olarak önemsiz, küçük bir zaferden çok daha çok daha yüksek olduğudur. Bugün kazanabileceği küçük ve tarihsel olarak önemsiz zaferlerin peşinde koşan milyarlarca insan, böylesi şaşalı bir yenilgiden her zaman için mahrum kalacaklar ve böylesi bir yenilginin ne denli zevk vereceğini asla bilemeyecekler ki ne acıdır.
Oysa ki bugün dahi pek azlar, şaşalı yenilgilerinin peşinde koşmaktalar ve şaşalı yenilgilerinin vereceği o muazzam hazzın, kendi zaferlerinin, yaşamı savunmak üzerine. Acı, yaşamı nasıl daha saygın kılar? Nietzsche'nin çektiği acıların benzerlerini ve belki çok daha azını çekenler, çareyi ölümü güzellemekte, ölümü davet etmekte ve hatta en kısacası intihar etmekte bulmuşlardı. Söz gelimi onun pek çok çağdaşı ve onun pek çok takipçisi gibi. Oysa ki Nietzsche, anlamsızlığın, boşluğun, acıların, ihanetlerin, düşüşlerin, kırılmaların ve savrulmaların ortasında dahi her zaman yaşamı ve yaşamı olumlamayı savunmuştu. Zerdüşt'ün dilinden yaşamın evetlenmesi gerektiğini söylerken, pratik olarak da bu düşünceye gerçekten bağlı görünüyordu. Nietzsche gibi sıra dışı bir filozofun yaşamı boyunca asla intihara kalkışmamış olması önceleri tuhaf görünebilir. Lakin bu oldukça tutarlıdır ve belirtmek gerekir ki Nietzsche pek az tutarlılık yanlısıydı. Gel gelelim bugün en ufak aksilikte, en küçük ters gidişte dahi ölüm gerçeğine ve yaşamın reddine sarılan bizler, Nietzsche'nin gerçek takipçileri değiliz asla. Eğer öyle olsaydı ve bunu başarabilseydik, şu basit kural her zaman geçerli olacaktı. Yaşam sonuna kadar övülmelidir. Amor fati, yazgı sevgisi üzerine. Ve son olarak belirtmek gerekir ki, Friedrich Nietzsche tüm bunlarla birlikte bize bir karamsarlık ya da ümitsizlik felsefesi sunmaz. Tam aksine, o yaşamın yaşanmaya değer olduğunu ve onun en üst aşamada evetlenmesi ya da olumlanması gerektiğini hemen her fırsatta vurgular. Amor fati ya da yazgını sev. Bugün için oldukça kıymetli bir öneridir. Bu öneri Nietzsche'nin yaşam öyküsüyle bütünleştiği zaman ortaya oldukça çarpıcı bir sonuç önermesi daha çıkar. Ölümlere, hastalıklara, çarpışmalara, savrulmalara, reddedilişlere, kırılmalara, tuhaflıklara, aşırılıklara, baş ağrılarına, mide sancılarına ya da coşkuya, müziğe, dansa, aşka, yaratma tutkusuna ve yok etme arzusuna ve tüm bunları içinde barındıran yaşama, kendi yaşamına yüz çevirme. Her şeye rağmen yazgını sev.